Onion serimize devam ediyoruz bu dersimizde de. Hatırlıyorsanız en son böyle bir application'da manager'larımızı, interface'lerimizi ve DTO'larımızı açmıştık. Ve ondan sonra da mapleme durumlarını Automapper kullanarak yapacağımız mapleme matematiğini ve ondan sonra da persistence tarafına, infrastructure tarafına devam edeceğimizi söylemiştik. Bu dersimizde işte arkadaşlar bu adımlardan geçeceğiz. Şimdi şurayı fark ettim. ASYC, async. Yani buradaki neyi unutmuşuz? Muhtemelen bunu repository interface'lerden kopyalayıp yaptığımız için öyledir. O yüzden orada da öyledir. Onu şöyle bir düzeltelim hemen. Tabii. Burada da durum böyle. Tamam, güzel. Şöyle bir kaydedelim. DTO'larımızı yapmıştık arkadaşlar. Bu DTO'larımız hatırlayın neydi? Bizim manager'larımızın kullanacağı yapıydı. Bakın AppRole DTO ile çalışacak. Bunu mapleyecek AppRole'e. Keza AppUser tarafımızda öyle çalışacak. AppRole'ümüz öyle yapacak. AppUser rolümüz bu şekilde davranacak. Kategorimiz keza yine DTO ve domain entity'miz arasındaki bir mapleme durumunu içerecek. Mapper sistemimizi düzenlemek için ben application katmanıma geliyorum. Sağ tıklıyorum. Manage Nugget Packets diyorum. Hemen şuradan AutoMapper diyeceğim. O yüzden bakın bu deprecate oldu zaten. Artık AutoMapper indiriyoruz. Mapping diye bir şey açmış olmamız lazım. Evet, şuraya gelelim, bir class yapalım. Bir class yaratalım. Map Profile diyelim. Şöyle bunu public hale getiriyorum. Bunun mapleme görevlerini yapabilmesi adına Automapper'dan elime geçen profile sınıfından miras almasını sağlıyorum. Şimdi biz DTO'ları açarken şu tarafa çok dikkat ettik. App rolümüz domain entity'mizdeki property'lerdeki aynı property'leri içeriyor. İlişkisel property'ler, yani relational property'ler hariç. Keza AppUser rolümüz, AppUser rol DTO'muz, AppUser DTO'muz da öyle. Dolayısıyla arkadaşlar şu hariç hepsini kapatalım. Dolayısıyla benim Automapper derslerimizden hatırlayın. Automapper derslerimizde hani Automapper nasıl uygulanacağını göstermiştik ya. Orada özel property'leri belirtmeme gerek kalmayacak. Ben sadece şunu yapacağım. Şöyle yapalım. Region açayım bir tane. Hatta şöyle yapalım. Önce bir constructor açalım. Oraya bir region açalım. Olaylar constructor'da olacak. Mesela product mapping diyorum. Böyle yaparsak daha düzenli olur. Create map diyorum. Create map product ve product DTO arasında bir mapleme matematiğini içereceksin. Aynı zamanda bu mapleme tek yönlü olmayacak. Sadece product'tan product DTO olmayacak. Product DTO'dan da product mapleme yapabilmen için bir de reverse map diyorum. Ondan sonra geliyorum. Şöyle product mapping dedim. Şuraya da category mapping dedim. Create map, kategori ve kategori DTO şeklinde ve reverse map tabii ki. Var mı başka elimizde kalan? Profile var. AppUser Profile var. User Profile Mapping. Bu yüzden bunu profile olarak açmadım. Şuradaki durumdan dolayı karışmasın diye AppUser Profile'e çekmiştim. Hatırlayın önceki dersimizde. Create Map, AppUser Profile ve AppUser Profile DTO. AppUser Profile DTO'muz yok mu yoksa bizim? AppUser Profile'ımızın DTO'sunu oluşturmamışız. Şöyle yapalım. Şimdi şurası bir kalsın. Products, Category, AppUsers, evet doğru oluşturmamışız. Şöyle yapalım. DTO'lara AppUser Profiles diye bir klasör açalım. Buraya AppUser Profile DTO diyelim. Bu hemen gelsin. Base DTO'dan miras alsın. Ve domain entity'mdeki şuradaki AppUser'da username ve password'ı alalım. Hemen buraya koyalım. Sonra mappingimize devam edebiliriz. Kapatmasaydık keşke orayı. Şöyle. AppUser Profile DTO şeklinde bir de reverse map. Güzel. Şu anda mapleme sistemlerimi şöyle kapatalım. Güzelce yapmış bulunuyorum. Çok iyi. Şimdi application'da arkadaşlar bu maplemeleri yaptık fakat bu maplemelerin bir de biliyorsunuz ki hani sonuçta bir presentation katmanımız da var.
Ve biz o tarafta arkadaşlar ne yapacağız? O tarafta presentation katmanımızı işte kullandığımız zaman oradaki middleware'ı bu mapleme durumları, mapleme class'larımızın tanınmasını istiyoruz değil mi orada? Hatırlayın eski AutoMapper derslerimizden hani interface'imizde bir injection yapıyorduk. Bunun bilinebilmesi, yapılabilmesi için IOC'ye aktarılabilmesi için middleware'a bu servis eklememiz lazım. O middleware'da gidip de direkt öyle boğucu bir şekilde kötü kod olarak yazmamalıyız. Bir dependency resolver olarak bir extension metot oluşturarak yazmalıyız. Middleware derslerimizde çok yapmıştık bunu. Hatırlayın. Buraya da dolayısıyla bu noktada şöyle bir klasör açacağım. Dependency resolvers diye. Ve buraya application mapper service injection diyorum. Application mapper service injection aynen. Extension metot yaratabilmek için önce bunun bir static class olması lazım ve içerisinde bir tabii ki static class'lar biliyorsunuz ki statik olmayan öğe barındıramazlar. Constant olmadıkları sürece. Public static void add application mapper service diyerek this iService collection diyeceğim şöyle. Services ve buraya services add automapper type of benim map profile'ımı yap diyeceğim. Bu şekilde. Güzel. Dependency Resolver'ımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi application katmanımda istediklerimi yaptım. İşim burada en azından şimdilik bitmiş gibi gözüküyor. Eğer gözümüzden kaçan bir şey çıkar. Gözümüzden kaçan değil de ileride ek bir isteğimiz çıkarsa bir tekrar tabii ki burayı bir revize ederiz. Ama sanmıyorum. Her şeyi yaptık. Domain, application ve kontratım şu anda tamamlanmış gözüküyor. Evet. Şimdi gelelim bundan sonraki adıma. Core alanını katmanlarımızı açarak tamamladık. Güzel. İnterfezlerim var, domain entity'lerim var. Data Access Logic için interfezlerim var, repository'lerim için yani. Business Logic için interfezlerim var, manager'larım. Şimdi ama şey sorduğunuzu duyar gibiyim. Ya hocam tamam hani interfezde öyle bir soyutlaştırdınız ki olayın elle tutulur bir hali kalmadı. Diyorsunuz ki presentation bunları kullanacak. Nasıl kullanacak bunu? Yani interface dediğiniz şeyin içerisi dolu olmaz ki nasıl kullanılacak bunlar? Çünkü implement edilecekler. Ama implement edildikleri halde yine de biz infrastructure'a bağlı kalmayacağız. Core'a bağlı kalacağız Onion mimarinin gerektirdiği gibi. Sadece o implementation'ı bize anlatan bir IOC sistemi kuracağız. Böylece dependency injection'la çalışacağız. Ama tabii ki önce gelin hadi artık implement edelim. Persistence. Önce repository implementasyonlarımdan başlayayım. Burada Onion mimaride şunu çok görürsünüz. Persistence katmanında hem repository'ler hem de manager'lar implement edilir. İkisi aynı anda implement edilir. Olabilir. Bu şekilde de kullanılabilir ama ben bunu iç servisler olarak ayırmayı, iç manager'lar olarak bir ayırmayı düşünüyorum. Dıştan gelen servisleri de outer infrastructure diye bir katman açmaya daha uygun görüyorum arkadaşlar bu mimariyi tasarlarken. Çünkü hem Business Logic hem de Data Access Logic'i tek bir yerde implement etmek istemiyorum. Hem single responsibility'yi bozuyoruz hem. Hani ayırmak istiyorum burada. Kimisi de şu bakış açısında olabilir. O kadar da single responsibility bozulmaz artık. İkisi de aynı yerden diyebilirler. Sonuçta infrastructure zaten interfezler çalışıyorsun ama bunları nasıl core'da ayırdım? Ben infrastructure'da da ayırmak isterim. Dolayısıyla öncelikle persistence tarafına şöyle yavaş yavaş klasörlerimizi açalım. Context classes. Tabii ki burada da repositories olacak ama bu sefer burada concrete'lar olacak. Somut yapılar olacak. Keza configurations var bu noktada. Bu noktada arkadaşlar bu tamam configurations, context classes, repositories, seed falan yapmayız. Güzel. Şu noktada artık şu base configuration'ı bir açabiliriz. Ama tabii bunu açarken şunu da bilmemiz lazım. Buraya artık Entity Framework Core'un indirilmesi gerekiyor. Manage Nugget çünkü bunlar infrastructure yapısı. Bunlar artık teknolojileri ifade eden yerlerdir. Entity Framework Core diyelim. 8'den başladık. 8'den yapalım. I accept. Aslında direkt Core SQL Server deseydik keşke. Zaten onu indirmiş olacaktı. Neyse artık yaptık. EF Core SQL Server deseydim zaten EF Core otomatik indirmiş olacaktı. Şöyle yapalım. Onun da tabii 8'ini indirmek gerekecek. EF Core Tools şöyle. EF Core Proxies diyelim diyemedik. Çıktı neyse. Tam çıkmışken. Lazy Loading için. Evet güzel. Şimdi
şuradan yavaş yavaş başlayabiliriz arkadaşlar. Önce biz şu base configuration'a bir gelelim. Şunu bir abstract yapalım. Generic bir yapı alacak. Identity type configuration sınıfından miras alacak ve RT class ve identity olsun diyecek. Identity'yi hemen şöyle alalım. Domain'den hemen bakın diyor ki bu domain'de bunu referans sağlıyor. Tamam alalım. Zaten core tarafına bağlı olmamızda hiçbir problem yok. Alamadı. Şimdi aldı. Şunu implement edelim. Şuraya bir virtual koyalım. Hani olur da genel bir değişik yapmak istersek buraya yazarız ama diğer miras vereceğim sınıflarda isterse bu metodu polymorphism ile override ederler. Güzel. App role configuration şöyle base configuration app role için çalışacak. Güzel. App user configuration hemen bunu da yapalım. Base configuration app user için olacak. Güzel. Burada hemen bir override kullanarak şunu da yapmak istiyorum. Builder has key. Söyledeki x profile has with one. Has key demişiz pardon. Has one ve with one şeklinde olacak. App user sonra has foreign key. App user profile x öyle ki id'ye göre bağlansın ki birebir ilişkimiz kurulsun değil mi? Güzel. Şöyle app user role configuration. Şimdi burada daha önce yapmadığımız bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Dilersek. Hatırlıyorsanız biz derslerimizde şöyle bir sistem kuruyoruz arkadaşlar. Junction table'lar için. Compose key yapabilmek için öncelikle junction table'ın kendine has id'sini ignore ediyoruz. Ondan sonra da kendine bir composite key yaratması için anonim bir type'la şunu diyoruz. User ID ve role ID diyoruz. Hatırlarsınız bunu Codeverse derslerimizden. Şimdi bu şekilde gayet rahat kurabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Junction table'ınız çıkar. Ve karşınıza composite key olan iki tabloyu birleştiren bir yapı çıkar. Kendi ID'sini de o junction tablonun yapısı bozulmasın diye ignore edersiniz. Ancak sevgili arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Şimdi belirli noktalarda siz bu yapıyı şöyle de kurmayı tercih edersiniz ve bunda bir problem yok. Bu yapı böyle de kurulabilir. Compose key'den ziyade junction tablonuzu da normal bir tablo gibi düşünürsünüz. Normal bir tablo olarak düşünürsünüz ve sanki iki tabloyla ayrı ayrı bire çok ilişkiye girmiş gibi düşünürsünüz. Aslında junction table'larda tam olarak öyledir. Biz peki niye böyle yaparız? Arkadaşlar ufak sistemlerde çok böyle karmaşık olmayan veri tabanlarında Compose key bize daha böyle kompakt gelsin, birleşik gelsin isteriz fakat büyük veri tabanlarında, ciddi sistemlerde bunun yönetimi biraz bizi zorlayabilir. Ya en basitinden şöyle söyleyeyim. Öyle bir sistemde interface'lerimiz bize find metodunu first or default'u böyle sunabilir ama get by id burada find yerine get by id'dir böyle sunamaz. Çünkü şöyle düşünün. Junction tabloda compose key yaratırsanız tek bir id olmaz. O zaman ne yapacaksınız? Ya bunu polimorfizme sokacaksınız. Yönetilir. Yine yönetilir. Ya bunu polimorfizme sokacaksınız. Ya da arkadaşlar şöyle metot derslerimizden hatırlayın. Params keyword'ümüzü hatırlayın. Ya da böyle yapacaksınız ki dilersek birden fazla key verme durumumuz olsun diye. Ama şimdi öyle yapmadık ve yani böyle yapmadık. Şimdi onları da gerçi implement etmek istersek yapabiliriz. Yani merak ederseniz sorun, bu konuyu daha ayrıntılı konuşuruz. Ama bu şekilde mesela junction tablonun compose key'ine destek veremezsiniz. Çünkü buradaki get by id metodu bana bir id ver onu şey yapayım der. Halbuki junction tablonun compose key'ini koyarsanız bir id'si olmaz, ikili id'si olur değil mi? Onu da öyle, metodunuzu öyle düzenleyerek yapabilirsiniz ki Entity Framework'ün ana get by find metodu zaten dikkat edin params object alır. Params'da bir metodun kaç parametre alabileceğini bilmediğimiz durumlarda kullandığımız bir parametre keyword'dur. Hatırlayın önceki derslerimizden. Öyle yaptığımızda ancak buna destek veririz veya işte burayı implement ederken virtual yazacağız. Polimorfizmle sadece order detail app user role repository implementasyonları için bir polimorfizm yapacağız. Bir sürü yöntemle şey yaparız ama hani tek bir ID ile yakalamak her zaman daha rahat ve daha manage edilebilir bir yapıdır. Bir de Onion mimarı kullanıyoruz. Öyle şey yapıyoruz. O yüzden bakın bizim
Entity'lerimize zaten şöyle baktığımızda, mesela app user role'e baktığımızda zaten base entity'den gelen bir ID var. Ve biz onu SQL'e gönderirken normalde ignore ediyoruz. Ama etmesek bunun kendi ID'si olacak. Bir de otomatik bire çok ilişkiye de girmiş olacaklar. Configuration'ıma fazla bir şey yazmak zorunda kalmayacağım. Ve tek bir ID'ye göre de bunu yakalayabileceğim. O zaman diyeceksiniz ki ama hocam Composite Key yaptığımız zaman user ID'lerimizin ve role ID'lerimizin en azından kombinasyonları veri tekrarını engelliyordu. Tekrarlamayı, çakışmasını engelliyorduk diyeceksiniz. Onu ne yapacaksınız? O zaman arkadaşlar o da business logic'te olacak bir işlem. Tabii veri tabanları içerisinde bunlara unique constraint'ler de verilebilir. Onlar ayrı veya Codeverse'te bunu yapabilirsiniz. O ayrı. Ama onu da yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar bu farklı yöntemleri de size bir söylemek istiyorum. Madem Onion mimarı görüyorsunuz, içerisindeki ayrıntıları da gözlemleyin diye. Bunu da bir söylemek istedim. App User Configuration'da, mesela App User Role Configuration'da şöyle gelelim. Mesela bunları ben yapmadığım takdirde çok ilişkinin iş akışını, yani veri tekrar engellemesini business logic'ten kurarım. Yok ben bunları yapacağım diyorsanız o zaman repository'nizin interface'inden ve aynı zamanda manager'ınızın interface'inde de o değişikliği yapmanız gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur bu noktada. Durum böyle arkadaşlar. Güzel, bunları da zaten yapmıştık. App User Role Configuration'dan devam edelim. Eğer bu konuda hocam benim biraz kafam karıştı, burada ne demeksiniz gibi bir soru falan varsa lütfen sorun arkadaşlar, çekinmeyin. Hani bu hocam çok ilişkide hani siz ID ignore ediyordunuz, burada niye etmediniz, tamamen arkadaşlar buradaki management'ı biraz farklı bir yöntemde yapalım diye. Yani derslerimde böyle farklı yöntemler göstermek istiyorum ki hani hepsine hakim olalım. Bu önemli bir nokta. Güzel. O zaman App User Role Configuration burada zaten bize tek gerekli olan şey app user'ın birebir ilişkisini kurmaktı. Ki bu arada şunu da söyleyeyim, az önce dediğim çok ilişkideki durum birebir ilişki için de yapılabilir. Hani orada da öyle birebir bağlamadan yapma, ama oradaki business logic biraz daha fazla olur diye orayı yormak istemedim. Category configuration hemen yapalım. Güzel. Ondan sonra bakın, dikkat ettiniz mi? Şimdi buradaki configuration'lar arkadaşlar, şuradaki kod bir Entity Framework kodu. Yani bir teknolojiye bağlı kod. O yüzden nerede? Infrastructure'da. Yani ben bunu Core'a yazarsam olmaz. Core'un merkezin soyut olan yapısını bozarım. Category Configuration dedik. Product Configuration diyelim. Burada bana unit price'ı bir sorun çıkarmasın diye bu yıldır property'deki unit price property'sinin has column type'ını money olarak yani sorun çıkarmasından kastım da sorun değil aslında. Uyarı veriyor ya. Daha önce çok görmüşüzdür. O uyarıyı vermesini. Product kategori App User Profile Configuration var. App User Profile Configuration var. Base Configuration App User Profile. Bunun birebir ilişkisini App User'da kurduk. O yüzden bir de profilde kurmaya gerek yok. Order Configuration yapmamışız. İçleri boş olsa bile dikkat edin, açıyorum. Hani diyebilirsin hocam bunlar çıplak class, acaba bu Solid'e uygun mu, bir sorun çıkarır mı? Aslında özünde bunlar çıplak class gibi gözükse de çıplak class değil arkadaşlar. Her an bir konfigürasyon isteği gelebilir ve hemen devreye girmesi gereken class'lardır bunlar. Biz bunları sonra açmak zorunda kalmayalım, öyle bir istek gelirse diye açıyoruz. Base Configuration Order diyelim. Bakın order mesela base'den alacak da base'de de hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Ama biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Yani böyle bir mimar kurmuşuz. Bunların olmaması ayıp olur. Order Detail Configuration. As Configuration Order Detail diye. Güzel. Evet. Kategoriyi, product'ı yaptık. Güzel. Orada evet 8 tane yaptık. Maplememde de base'i saymadığımız sürece şuradan emin olalım. Tamam. Burada da 8 yapmıştık. Güzel. Evet. Şimdi context class'ıma geleceğim. Aslında önce repository'lerimi de yapayım. Context class'ıma en son gelirim diye düşünüyorum. Şöyle bir base repository açalım. Güzel. Base repository'm tabii ki generic olacak ve ne yapacak? iRepository'dan bir miras alacak. iRepository ne tarafta? Contract tarafında, core tarafında. Bakın hep core'a doğru bağlıyız. Gördünüz mü?
Şimdi bu noktada I repository'inde T ama T ne olacak? Class ve I entity olacak ve ne yapacak? Implement edecek interface'lerimi. Şimdi bu interface'lerimi implement ederken artık sevgili arkadaşlar burada tam olarak Entity Framework kodlarını kullanarak eylemlerini, CRUD eylemlerini yapacak. Öncelikle read only. Tabii context class'ımız olmadan nereye şey yapıyoruz? Hemen şuraya context class'ımızı da şöyle bir açalım. My context dedik. Güzel. My context DB context'ten miras alacak. Tabii şu anda bir middleware'imiz yok ama veri tabanını henüz ayağa kaldırmadığımız için bir sorun yok. DB context options diyelim. My context opt. Buradaki dependency injection'ı tabii bir middleware yapacak bana ama dediğim gibi veri tabanını ayağa kaldırdığımız zaman onu kuracağız. Resolver'ını kurabiliriz gerçi herhalde problem değil. Hatta hazır elimiz buraya gelmişken gelin onModel creating'imizde de model builder'ımızda apply configurations'da az önce yaptığımız configuration class'larını ekleyelim. Şimdi DB setlerini kuralım. DB set app roles hemen şuraya app role diyelim. DB set app user context class'larımı da yazmış bulunuyorum. Şimdi arkadaşlar base repository'imde artık şunu yapabilirim. Read only my context diyelim ve ne yapacağız? Bunu constructor'a dependency injection'la ekleyeceğiz. Tabii middleware sistemini kurduktan sonra şu anda mesela zaten ayağa kaldırmayacağız da aklınızda olsun. Hani merak etmeyin kuracağız o sistemini diye söylüyorum. Şimdi burada arkadaşlar bize bakın any async diyor. Demek ki geriye bir expression içerisinin parametresini bir expression alarak geriye bir bool ifade döndürecek. Context set'te any exp ama bakın burada any async demişiz. Demek ki arkadaşlar biz bunun asenkron bir metot olmasını istiyoruz. Madem any async dedik burada bakın Entity Framework Core'un kendisinde any async metodu da var. Ancak şimdi biz bunun eğer asenkron metot olmasını istiyorsak buraya task bool dememiz gerekirmiş. Orada bir şeyi atlamışız. iRepository'me bakıyorum. Bakın iRepository'm sevgili arkadaşlar async kullanacak olmasına rağmen bool döndürüyor. Şimdi asenkron metotlar geriye değer döndüren bir metodu asenkron hale getiriyorsanız asenkron metotlar geriye değer döndürecekse böyle döndürmemeli. Teknik olarak döndürme imkanı var ama böyle döndürmemeli. Task'i yakalayamazsınız o zaman. Task bool demeli. Şu şekilde. Atlamışız orayı. Hemen gelelim. Şimdi tabii ki benim repository'm bunu task bool olarak implement etmediği için bakın burası şey yapacak. Hemen orayı da düzeltelim. Task bool şeklinde. Başka bir yerde de zaten kullanmadık. Ne yapacağız? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bu metodun task'in içerisindeki bool'u alabilmesi için, döndürebilmesi için açık açık task döndürmüyorsa, bakın bu bool döndürüyor. Öncelikle içerisinde o görevi bekleyecek, sorun çıkmasın diye, inconsistence olmasın diye, görev yapılmadan kod devam etmesin diye hatırlayın asenkron derslerimizi. Buraya await demesi lazım. Ama buraya await diyebilmesi için burada da async olması lazım. Ama bakın şimdi de böyle yapmadım. Await demedim ya, burayı beklemez. Task'i direkt döndürür. Ben await diye, return await diyeceğim buna ve tabii ki ne yapacağım? Async diyeceğim. Yani async şeklinde. Şimdi bakın await olmadığı takdirde bakın size şey olmuyor. Gördünüz mü? Direkt şey olmuyor. Hata olmuyor. Hani şöyle yaptığım zaman da hiçbir anlamı kalmıyor. Yine bu yaptığım zaman zaten bakın diyor ki bak bu await kullanmıyorsun, aklında olsun, patlarsın diyor. O yüzden ben await diyeceğim ama async diyeceğim. Async dediğim zaman da diyor ki bak diyor sen task bool döndürüyorsun diyor. Task bool döndürüyorsun diyor. Hani o zaman bu şekilde yap diyor task bool döndüreceksen. Ama sen buraya async koyduysan ve async metot kullanıyorsan await yapmalısın diyor. Hemen bunu da düzenleyelim. Keza bakın create async aynı şekilde. Biz ne yapacağız? Await. Zaten otomatik kendisi async'i koydu. Context set'te add async diyeceğim. Entity yapacağım. Zaten bakın dikkat ederseniz repository'leriniz implement edilirken çok sade implement ediliyor. Yani yok efendim veri gelmiş de ismi mi var? İsmi boş mu geçilmiş? Şöyle mi olmuş böyle mi olmuş diye sorgulamaz. Bana veri geldiyse ben hemen onu eklerim ve eklemekte kalmam. Bir de save changes ile kaydederim diyor.
Güzel. Delete async keza yine await context set'te remove entity. Dikkat ederseniz remove'un bir async metodu yok. O yüzden await ile kullanamıyoruz. Nerede await'i kullanacağız ki onun async olmasına şey yapacağız? Context save change async diyerek metodun yine asenkron çalışmasını sağlıyoruz. Remove üzerinden değil de save change'in kendisi üzerinden. First or default async pekala. Return await context set'te first or default async exp'sini verelim. Güzel. Null gelebilir aklında olsun diyor. Biliyoruz. Önemli değil. Onu zaten null gelirse şey yaparız ona. Business Logic'te. Get all async peki. Return await context set'te to list async. Get by id async diyor. Tamam. Get by id async'imiz return await context set'te find async id şeklinde vereceğiz. Null gelebilir diye uyarı veriyor. Biliyoruz. Remove async yapmadık mı biz az önce? Delete ve remove demişiz. Şimdi şöyle bir şey var. O zaman şöyle. Arkadaşlar, repository'e bunları yazarken şey düşünmemeliyiz. O zaman iş akışına bağlamış oluruz çok. Bizim silme yaparken aslında pasife çekme isteğimiz bir iş akışıdır. Çünkü normalde asıl veri tabanı sistemlerinde, repository'lerimizde mesela ekle, sil, güncelle, oku vardır. Yani create, read, update, delete vardır. Pasife çekme aslında bir güncelleme iş akışıdır. Ben şimdi repository'e hem delete hem remove dersem, birisi silsin birisi pasife çeksin dersem olmaz. İş akışına bağlamış olurum. Benim silinmek istenen bir şeyi pasife çekmem bir iş akışıdır. O yüzden repository'de sadece delete olmalı. Yani hani delete pasife çeksin, remove yok etsin gibi şey kurmamalıyız. Madem iş akışlarını böyle manager'lara ayırdık. O yüzden biz burada neyi yaptık mesela? Delete'i mi yaptık? Tamam, güzel. Remove'a manager'da işte ihtiyacımız var. Repository'de ihtiyacımız yok. O yüzden interface'den bunu kaldırın. Create, update, delete, bir de okuma işlemlerini yapsın yeterli. Hatta CQRS'de bunları da ayırmalıyız yani. Okuma ayrı, modifikasyon, create, update şeyi ayrı gibi. Base repository'de zaten delete'i yaptık. Güzel. Get by update async. Güzel. Burada sevgili arkadaşlar hemen await diyeceğiz. Context set'te bakın burada da update entity, hemen await context save change async diyeceğiz. Tabii ki await yukarıda olmayacak. Güzel. Bunu da asenkron bir halde yaptık. Where async iQueryable t döndürüyormuş. Entity Framework'ın where async'i bakalım var mı? Bir an yok gibi geldi bana. Context set'te doğru yokmuş. Doğru hatırlıyorum. O zaman şimdi biz arkadaşlar burada şöyle yapabiliriz tabii to list async diye, ama o zaman da iQueryable döndürmeyiz. List'te iQueryable t döndürmeyiz, listeye döndürmüş oluruz. Ama biz burada iQueryable t döndürmek istiyoruz. iQueryable t döndüren asenkron metot da yok şeyde, Entity Framework'te. O yüzden bakın onu da düzenlememiz doğru olur. Yani böyle de bırakmamalıyız çünkü bu şekilde de çok saçma oldu. Async diyorsun, asenkron çalışmıyorsun der. Yani sadece metodu async yapmak asenkron çalışması anlamına gelmez arkadaşlar. O konuda lütfen kafa karışıklığı olmasın. Bakın zaten diyor metod async çalışmıyor şu anda diyor. Şöyle yapalım. Repository'imde where async değil, iQueryable t döndüren bir yapı istiyorum. Dolayısıyla base repository'imde de şunu istiyorum. iQueryable t istiyorum. Tabii ki async de olmayacak. Var mı bir problemimiz? Yukarıda düzenledik. Güzel, yok. iRepository'de ismini de düzenlemiş bulunuyoruz. Evet. Güzel. Tabii devam edeceğiz sevgili arkadaşlar ama çok da uzatıp böyle sizi de böyle boğmak istemiyorum. Zaten devamında ne olacak? Base repository'nin miras verecek. My context'imi ayağa kaldıracağım. Dependency resolver'ımı yazacağım. Ve ondan sonra da bir veri tabanımız ayağa kalkıyor mu diye test edip bir baktıktan sonra inner infrastructure'a geçip business logic'imizi implement etmeye devam ederiz. Umarım verimli olmuştur. Lütfen aklınıza takılan soruları sormaktan çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.